Herkese merhaba. Bugün Electrolux'un kurutmalı çamaşır makinesini inceliyoruz. Perfect Care 800 modeli bu. Aslında bu modelin bir de 700 modeli var. O biraz daha düşük özelliklere sahip. Bu bir üst segment sayılıyor. Electrolux firması 1919 yılında kurulmuş bir İsveç markası. Merkezi Stockholm'de. Yurt dışında AEG, Zanussi gibi diğer markaları da bünyesinde bulunduruyor. Gelelim makinemizin özelliklerine. Gördüğünüz gibi dizaynı oldukça hoş bir makine. Siyah kapağı var. İçerideki cam kapağın üzerine bir de plastik siyah bir katman eklenmiş. Dışarıdan pek çamaşır görünmüyor. Üst kısımda tek fiziksel tuş açma kapama tuşu. Açma kapama tuşuna bastığınızda makine gördüğünüz gibi açılıyor. Programlar zaten görünüyor. Pamuklu eko, sentetik, hassas, yünlü. Bu arada Woolmark etiketli, dolayısıyla elde yıkanması gereken çamaşırları bile yünlü programında yıkayabiliyorsunuz. Parfüm programında buharla çamaşırlarınızı tazeleyerek kırışıklıkları önleyip 40 litrede su tasarrufu yapabiliyorsunuz. Hiç yıkamadan sadece buharla kokusunu giderebiliyorsunuz. Ayrıca daha fazla ferahlık için parfüm de eklenebiliyor. Makine kurutmalı olduğundan gördüğünüz gibi kazan temizleme programı var. Çünkü kurutma sonrası bir takım tüyler kazanda kalıyor. Bunun temizlenmesi için arada makineyi boş şekilde kazan temizleme programıyla temizlemek de gerekiyor. Spor giysiler, outdoor ürünler ve kotlar için ayrıca özel programlara sahip. Az miktardaki çamaşırları hızlı yıkamak için Yıka Kurut 5 kilogram ve 60 dakikalık 2 programı var. Yıka Kurut 5 kilogramda 5 kilo çamaşır yıkanıp kurutuluyor. 60 dakikalık programda sadece 1 kiloluk çamaşır. Şimdi de diğer özelliklerine gelelim. Gördüğünüz gibi her programda kaç kilo çamaşır atılabileceğini gösteriyor makine. Ayrıca bu makinenin terazisi var. İçine çamaşır attıkça terazi ölçüm yaparak ne kadar kilogram çamaşır attığınızı ölçüyor. Ayrıca SenseCare denen sistemle gördüğünüz gibi kilogram arttıkça yıkama süresi de değişiyor. Dolayısıyla giysinin türü ve miktarına göre enerji tüketimi, su tüketimi, programın süresi değişiyor. Dikkat ederseniz 1,5 kilo oldu. 1,52'ye çıktı yıkama süresi. 2,5 kiloda biraz daha uzadı. 3,5 daha da uzuyor. Yani az çamaşırla attığınızda program zaten daha kısa sürede bitiyor. Çok çamaşır atarsanız, tabii maksimumu geçmemek şartıyla, daha uzun sürede yıkanıyor çamaşırlar. Böylece giysileri yıkamak için illa makineyi doldurmak gerekmiyor. Çünkü sonuçta 10 kilo programı olan bir makine bu. 10 kiloyu herkes hızlıca dolduramaz. 10 kilo kapasiteye sahip ama her program 10 kiloluk değil. Çamaşırın kapasitesi farklı programlarda farklı şekilde ayarlanmış. Geniş bir kapağı var. 69 litre tambura sahip. Dolayısıyla çamaşırların rahatça yıkanabilmesi için oldukça büyük bir kazanı var. Çamaşırlarımızı attık, kapağını kapadık. Makine hazır hale geldi. Başlama tuşu en başta. Farklı programlara çevirdiğimizde gördüğünüz gibi ağırlığı direkt gösteriyor ve ona göre bir süre gösteriyor. Tabii bu ağırlıklar tavsiye ağırlıkları çamaşırın güzel yıkanması için. Ayrıca mesela yünlü programı 2 kilo. Dikkat ederseniz maksimumu geçti diye yanıp sönen bir maksimum işareti var. Dediğim gibi tuşları dokunmatik. Sol tarafında ekranın yıkama ile ilgili işte sıcaklığı değiştirme, sıkma devrini değiştirme butonları bulunuyor. 1600 sıkma devrine sahip. Sıkma butonundan değiştirebiliyorsunuz sıkma derecesini ama tabii 1600'de kurutmayı da üstüne koyarsanız bazen kırıştırıyor. Onun için 1400'ü seçtim. Yıkama ve kurutma diye 2 ayrı buton var gördüğünüz gibi. Ayrıca Time Manager özelliğiyle programın uzunluğunu azaltabiliyorsunuz. Yani daha hızlı olsun isterseniz gördüğünüz gibi çubuklar kısalıyor.
her basışınızda 56 dakikaya kadar indirebiliyorsunuz. Ama normalde 2 saat 41 dakika. Üstüne bir de kurutma ekleyebiliriz ya da kurutmasız yapabiliriz. Ya da sadece yıkamayı kaldırıp kurutma yapabiliriz. Yani yıkama, kurutma hepsi ayrı ayrı seçilebilir. Kurutma da ekleyince gördüğünüz gibi güneş işareti çıktı. Yani yarı kuru, yarı güneş, tam kuru ve az kurutulmuş olan da boş güneş oluyor. 3 farklı seçenek var yani seviye, nem derecesine göre. Ama tam kuru çıkartmak biraz kırıştırıyor çamaşırı. Onun için en temizi en az şekilde kurutmak, minimum şekilde kırıştırması için bunu seçmekte fayda var. Time Manager'la aynı şekilde süreyi birazcık kısaltabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 3.40'a kadar indirebiliyoruz 5.46'lık bir programı. Ekstra olarak uygun programlarda ön yıkama ekleyebilirsiniz. Leke çıkarma için leke çıkarma programı seçilebilir ekstra olarak. Ayrıca makinenin çalışmasını daha sonra başlaması için saat ayarı da yapabiliyorsunuz. 20 saate kadar makine geç başlamaya ayarlanabiliyor. Tabii şimdi hemen başlamasını istediğim için tekrar sıfıra almam gerekiyor süreyi. Evet, eski haline döndü. Burada ekstra özellikler de var. Bu butonlara uzun süre basılı tutarsanız mesela bu daha çok su kullanarak yıkayabiliyor. Ya da yumuşatıcıyı daha fazla süre çamaşırla birleştirdiği için daha yumuşak etkiyi verecek şekilde ayarlamak da mümkün. Ayrıca çocuk kilidi koyabilirsiniz ekstra olarak. Üstüne basılı tutup uzun süre bu tuşun. Öbür en baştaki tuşun üstüne uzun süre basıldığında da kurutma esnasında biterse makine kırışmayı engellemek için bir süre daha çalışmaya devam edebiliyor. Hemen çamaşırları çıkarmayacaksanız içinde döndürmeye devam ederek kırışmasına engel oluyor ve bu şekilde kırışıksız çamaşırları almanızı sağlıyor. Deterjan çekmecesinde sıvı deterjan kullanmak için bu şekilde bir kapakçık var. Kullanacaksanız onu indirip sıvı deterjan da kullanabilirsiniz. Ama ben şimdi toz deterjan kullanıyorum. Bu arada yine kırışığı engellemek amaçlı yumuşatıcı da gördüm markette ve kullandım. Bayağı da etkili oldu. Size de tavsiye ederim. Kırışık engellemek amaçlı yumuşatıcılar biraz daha etkili oluyor bu makinede sanki. Evet, her şeyini hazırladık. Makinemiz çalışmaya hazır. En baştaki butona basarak çamaşır makinesini çalıştırıyoruz. Aynı tuşa basıp makineyi durdurabilirsiniz ve durduktan hemen kısa bir süre sonra makine kapağı tekrar açılır hale geliyor eğer çok fazla ilerlemediyse program. Bu şekilde unuttuğunuz çamaşırları ekleyip tekrar programa devam edebilirsiniz. Tahliye kapağı basaçlı şekilde yuvarlak, basıp açtığınızda küçük bir kapakçık var. İndirip dışarı suyun etrafa saçılmaması için ayarlama yapabilirsiniz. Artık yıkamaya hazır. Çalıştırabiliriz makineyi. Mikrofonun hassasiyetini göstermek amaçlı bu su alma sesini çekeyim dedim. Biraz fazla geliyor gibi gelebilir. Ama mikrofonun hassasiyetinden kaynaklanıyor. Kapağının siyah olması nedeniyle içinde çamaşır görünmüyor. Dolayısıyla Amerikan mutfaklı evlerde içinde çamaşır varken bile rahatsız edici bir görüntü oluşturmuyor. Bu yönden iyi olduğunu düşünüyorum. Çamaşır makinesinin ekranının sağ altında şu anda yanan bir tişört işareti var. O makineyi durdurduğunuzda ekleme yapabileceğiniz anlamına geliyor.
kapak hemen açılıyor ama söndükten sonra artık çamaşır ekleyemiyorsunuz. Makine açılmıyor. Şimdi bakalım, az sonra sönmesi lazım. O söndü ve hemen mix işareti çıktı. Makine Ultra Care teknolojisi sayesinde deterjanı ve yumuşatıcıyı giysiye ulaştırmadan önce su ile karıştırıp aktive ediyor ve bu şekilde daha düşük sıcaklıklarda daha performanslı yıkanma sağlıyor. Ayrıca içeride suyu çamaşırın üzerine doğrudan püskürten üst kısımda bir püskürtücü var. Kapak siyah olduğu için gösteremedim ama o püskürtme sistemiyle çamaşırın üzerine doğrudan deterjanlı suyu sürekli olarak püskürtüyor bu mix döneminde ve deterjanı güzelce çamaşıra yayıyor. Artık kapaktan ne kadar görünebiliyorsa çekmeye çalıştım. İçinde döndürmeye başladı çamaşırı. Arka planda sesi bıraktım. Yıkamada sadece çamaşırların kazan içindeki hareketi duyuluyor suyla birlikte. Motor sesi duyulmayacak kadar düşük. Bu arada çamaşır atmak için gördüğünüz gibi şu anda tekrar işaret çıktı. Yani arada belli bir bölümde karıştırma devam ederken hala ekleyebiliyorsunuz ama bir süre sonra tamamen kaybolacak bu işaret. Şimdi yıkama süresinin ne kadar tutarlı olduğunu karşılaştırmak amacıyla saatin 14.45 olduğunu düşünürsek 6 saat 40 dakika sonra, yani 9.30 gibi bitmesi lazım yıkamanın. Şimdi de çalışırken ne kadar ses çıkardığını ölçerek görelim. Gördüğünüz gibi yaklaşık 30-32 desibel civarına çıkıyor en fazla dönme sırasında. Burada farklı bir yıkama stilinde sesin dalgalarından anlayabilirsiniz de. Kısa dönüşlerle çevirip bırakıyor. Kısa dönüşlerle çevirip bırakıyor. Ses grafiğinden de hareketi anlayabiliyoruz. Şimdi karıştırma tarzını değiştirecek. Dikkat ederseniz saate bir anda bayağı bir değişti. Ve şu anda durur vaziyette, ancak farklı bir harekete başlayacak. Gördüğünüz gibi daha uzun süreli ve sürekli dönerek bu sefer çamaşırı çeviriyor. Bu şekildeki farklı dönüş stilleriyle çamaşırın daha iyi yıkanmasını, deterjanın daha iyi çözünmesini sağlıyor ve performanslı bir yıkama gerçekleştiriyor. Bu da yine Ultra Care teknolojisinin bir parçası. Bu şekilde farklı tambur hareketleriyle çamaşırların çok fazla yıpratılmadan ve en iyi şekilde temizlenmesini sağlıyor. Şimdi de sıkma sırasındaki sese bakalım. Ara sıkma olduğu için en yüksek hızında değil şu anda. Yine 43-45 desibel ortalama bir ses miktarı var. Gördüğünüz gibi. Makinenin yük kontrolü de çok iyi. Hiç sarsılma yaşamıyor. Özellikle ayakların ayarını güzel yaptıysanız ve çamaşırı da uygun şekilde yerleştirdiyseniz herhangi bir sarsıntı kesinlikle yok. Bu da en hızlı hali sıkmanın, 1400 devirde. En hızlı sıkma sırasında da maksimum 54 desibele ulaştı. Tabi bu artık birazcık rahatsız etse de normalde yıkama sesi gerçekten az. Bu da kurutma sırasındaki sesi. O da ortalama olarak 37 desibel. Başta saat tutmuştuk, hatırlarsınız. Şu anki hesaba göre 15 dakika bir fark var. Ama bittiğinde
bitmesi gereken sürede bitmişti yaklaşık. Yıkamanın tam bittiği anda çekim yapamadım. Gördüğünüz gibi etiketinde İtalya'da üretildiği yazıyor. Tamburun yapısına da dikkat çekmek için şöyle bir göstermek istedim. Gördüğünüz gibi içinde petek dokulu bir yapısı var ve su aldığı yerler daha içeride. Dolayısıyla kazan çok fazla değmiyor çamaşırlara ve hassas yıkama sağlıyor bu şekilde. Bunlar da yıkanan çamaşırlara örnek. Gördüğünüz gibi herhangi bir abartılı kırışık durumu yaşanmadı. Ama programa dikkat etmek ve aşırı yüksek ısı kullanmamak gerekiyor kurutmada. Yani tam güneş yapılmaması lazım. Yıkama ve kurutma programları kumaşın türüne göre seçilirse oldukça başarılı sonuçlar elde ediliyor. Zaten yıkaması kesinlikle mükemmel diyebilirim. Kurutmada da tecrübe kazandıkça daha iyi sonuçlar elde etmeye başlıyorsunuz. Özetle söylemek gerekecek olursa Ultra Care sistemle giysilerin yeniliğini koruyan ve ömrünü uzatan özelliği var. Dual Care sistem teknolojisiyle her türlü giysiyi yıkayabileceğiniz programlara sahip. Az giyilmiş ama üzerine koku sinmiş çamaşırlarınız için parfümlü buhar programı da oldukça güzel bir özellik. Giysilerin türü ve miktarına göre program süresi, su ve enerji tüketimini en iyi şekilde ayarladığı için de oldukça ekonomik bir makine. Ayrıca 60 dakikada 1 kiloluk çamaşırı yıkayıp kurutup giyilmeye hazır hale getirebiliyor. 69 litrelik tamburu XX Large. Malzeme kalitesinin oldukça yüksek olduğu bu makineyi kesinlikle öneriyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.